Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizler için İstanbul'un incisi Kınalıada'dayım. Kınalıada'da bu kadar çok plaj olduğunu bilmiyordum ve gerçekten plajları çok güzel. Kınalıada. 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 İstanbul'a yakınlığıyla bilinen bu küçük adada size çok özel bilgiler ve plajlar aktaracağım. Büyükleri ben çok sevdiğim için ücret almıyorum. Ay yaşa abi. İşte biz geliyoruz da sandalye atamıyoruz gibi. Evet. Bizde öyle kesinlikle hiçbir şey yok. Böyle denizin güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl bakar mısınız? Burada ucuz plajlar da var. Daha böyle konfor ve sakinlik arayanlar için özel plajlar da var. Havuz burası. Havuzu tercih etmek isteyenler de burada. Yani gerçekten kendinizi Türkiye'nin harika turistik yerlerinde gibi hissediyorsunuz. Hatta kıyı kanununa uyan plajlar sayesinde Kınalıada'da denize girmek oldukça keyifli ve rahat. Adanın çevresinde dolaşırken karşıma eşsiz manzaralar ve çok güzel evler çıktı. Hazırsanız gelin Kınalıada'nın sürprizlerini beraber keşfedelim. Vapurdan indim. Böyle kenarda sahiller var, plajlar var ama bunlar mekanlara mı ait yoksa özel plajlar mı, halk plajı mı burası? İnanın hiçbir fikrim yok. Mesela burada var bir tane, işte ileride var böyle küçüklü. Bir dolaşmak istiyorum. Tabii önce Kınalıada'ya bir vapur saatlerine bakalım. Bu Kabataş Adalar hattı Kınalıada'dan kalkış saatlerini hafta içi ve cumartesi günleri şuradan kontrol edebilirsiniz. Bostancı'ya gitmek isteyenler ise hafta içi ve cumartesi günleri şu saatleri, pazar ve resmi tatillerde de şu saatleri dikkate alabilir. Maltepe tarafına gitmek isteyenler ise Kınalıada kalkış saati, o 5 tane sefer var sadece. İskeleden çıkar çıkmaz güzel bir Kınalıada manzarası karşılıyor bizi. Bugün de hava güzel. Palmiye ağaçları sıra sıra sahile oldukça güzel süslemiş. Kınalıada küçük bir ada olduğu için karşıma çıkan plajları geze geze oralardan fiyat bilgisi almak ve diğer detaylara yer vermek. Onun dışında karşılaştığım pansiyonlardan yine fiyat almaya çalışacağım. Güzel bir gün bizi bekliyor. Merhaba, ismi ne bu plajın? Yılmaz Beach mi? Ne kadar giriş ücretleriniz? Hafta içi 200 lira. Hafta içi 200. Pazar günü de 300 lira. Cumartesi mi 200? Evet. Pazar günü 300 lira. Aile plajı. Aile plajı. Damsız anlamında. Almıyorsunuz. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor. Harika. Benim Çok teşekkür ederim. İskelenin kenarından görülen plajlar bunlar arkadaşlar. İşte onlardan biri de Yılmaz Beach'ti. Örneğin burada da bir tane plaj var. Hemen iskeleden böyle kıyı kenarında yan böyle ufaklı küçüklü plajlar yapmışlar. Ortalama fiyatlar burada 200 lira hafta içi. İşte hafta sonu değişiyor. Tabii daha büyük ve özel plajlardaki durum farklı. Hizmet ve çalışan personel sayısı, maliyet oranı biraz daha farklı olduğu için ona göre fiyat politikası belirliyorlar. Vapur iskelesinden inip sağınıza dönüp buradaki küçük plajları tercih edebilirsiniz. Bakın bir tane daha var burada mesela. Plajların ayrımını da renklere göre yapmışlar zaten. Kırmızı, mavi. Adanın bu tarafı dalgalı oluyor ama onu söyleyeyim. Burada gel menü var. Fiyatları şu şekilde bakabiliriz. Şimdi adanın diğer tarafına doğru yürüyelim. Halk plajını, diğer özel plajları ve sürpriz bilgileri aktaracağım size. Yürüyüşe devam edelim. Katılın bana. Kınalıada'nın atmosferini seviyorum ben. Kınalıada adada olduğunuzu hissettiren adalardan. Biraz daha böyle küçük bir yapısı olduğu için şöyle dik yokuşlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela kameradan belki belli olmuyor ama şu yokuş oldukça dik. Hava çok güzel. Gelin şöyle yürüyelim biraz sokaklarını. Böyle servisler var. Market alışverişlerinizi getiriyorlar kapınıza kadar. Ağustos ayında da bir başka oluyormuş. Oldukça güzel görünüyor. Böyle çok kalabalık da değil.
Az kalabalığı da yok. Mekanlar güzel, cıvıl cıvıl. İstanbul'a en yakın olan ada da bu. Kadıköy'den sonra vapurun ilk durduğu ada Kınalıada. İsim neydi? Sağ olun. İsa, memnun oldum. Yani şu masaların olduğu yer buraya mı ait? Değil mi? Şu anda Direkten bu tarafa. Örtüler aynı olunca sanki yıllar önce ben burada bir pansiyonun içine de girdim hatta. Böyle eski bir yapıydı. Merdivenleri vardı. Ahşap merdivenler. Resepsiyonun yanından çıkılıyordu değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet evet. ekmek istersen çekeyim. Vallahi çok mutlu olurum. Hani pansiyon fiyatlarına da yer veririm. Bilgi verirlerse. Evet evet, Nisi Pansiyon. Ben hatırlıyorum burayı ya. Çok güzeldi burası arkadaşlar. Bakın yani burayı denk gelmişken İsa kardeşim sağ olsun. Evet, hemen şurada resepsiyonun yanından merdiven çıkıyor yukarı. Çıkabilir miyim yukarı? Evet. Sağ olun. Fiyat bilgisi verebiliyor musun sen İsa kardeşim? Evet. Hafta içi 4000 TL, hafta Evet. sonu da 6000 TL. Hafta içi 4000, hafta sonu 6000. Evet. Odalar 2 kişilik oda fiyatı. Yani Evet, kişi oda başı fiyatı. 2000 lira gibi Evet, düşünmemiz kişi başı gerekiyor bunu. Odalarını şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hemen meyhanenin olduğu sokağa bakıyor. Bakın şöyle 2 kişilik yataklar var, dolabı var, kliması var, mini buzdolabı. Bakın atmosfere bakın. Evet, burada tuvaletler vesaire. Suite tarzı odanız var mı? Yok, tamam. Şöyle 1+1 odam var, tuvalet banyosu için. Tamam, bu suite gibi biraz. Suite. 1+1, burası maksimum 4 kişi. 4 kişi. Fiyatları da 6000 TL oluyor. Yani kişi başı 1500 lira gibi. Evet, kişi başı 1000. Hafta içi mi hafta sonu mu bu? Hafta içi, hafta sonu aynı. Aynı. Evet. Aynı. Çok da şöyle basmadan tertemiz çünkü her yer. Mis gibi. Kaç oda var bu otelde? 5 oda. Hatta balkonlu odam var ama bu Ha, üç balkonlu. odam dolu. Evet, tamam anladım. Balkonlu Güzel, odam da dolu. güzeldir, Nasıl manzara gidiyor da- sezon? Güzel bir sene abi. Güzel mi? Pansiyon iş yapıyor. Restoran kısmı zaten sezon boyu çalışıyor. Hiç yaptı. Evet, bu Kınalıada'da bildiğim bir yerde aslında. Yıllar önce ben burada rakı içmiştim. Oteli gezme şansım olmuştu. Şu pembe bina. Yukarıda balkonlu odası da var. Fiyatları da duydunuz. Buradan şöyle sokaklara bağlanıp Kınalıada maceranıza devam edebilirsiniz. Kolay gelsin, memnun oldum. Sağ olasın. Yine denizin bulunduğu sokaktan devam edeceğim ben yürümeye. Oo. Bakın. Ne kadar güzel mekanları var, görüyor musunuz? Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Harika bir deniz kokusu var, midye kokusu var. Biz İstanbul'da midye yemiyoruz. İçindeki mineral seviyesi, civa seviyesi vesaire çok arttığı için, denizler biraz kirlendiği için haliyle biraz riskli buluyoruz ve kimseye de kolay kolay önermiyoruz İstanbul içinde. Midye yemeyin, yememeye çalışın arkadaşlar. Yani gerçekten sıkıntı. Fiyatlara bakabilirsiniz. Bir güzel mekan yapmışlar. Kolay gelsin. Geldiniz, denize girmek istiyorsunuz ama şortunuzu, mayonuzu unuttunuz. Fiyatlar bunlar 300, bunlar 200. Şöyle fiyatları büyük büyük yazmışlar. Gölge bir yerde oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz. Skorpit mi bu? Bayağıdır görmüyorum da. Evet. Skorpit değil mi? Tarabya'da geceleri tutardık ya bunu. Dip balığı, derin evet istavriti takar gönderirdik. Güzel, lezzetlidir. Bunun çorbası da oluyor arkadaşlar. Ne kadar canlı, güzel değil mi Kınalıada? Arkadaşlar şu meyve fiyatları hakkında bir şeyler yazar mısınız ya? Gözünü seveyim. Yani et mi alıyorsun, meyve mi alıyorsun? Yani bu fiyatlar nedir ya? Yani bu insanlar nasıl alacak bunları, nasıl tüketecek, nasıl sağlıklı olacaklar? Ben gerçekten aklım ermiyor, yani yorum yapamıyorum. Deniz kenarına inip şuradaki şezlongların olduğu alana yürümek istiyorum. Kınalıada'ya hiç gelmediyseniz keşfetmenizi isterim. Diğer adaları gezip eğer Kınalıada'yı gezmediyseniz lütfen gelin. En azından karşılaştırma yapabilirsiniz. Çok keyifli bir ada. Değişik bir atmosferi var gerçekten. Merhaba. Ne kadar güzel. Bir ev mi, pansiyon mu, otel mi? Ev abi. Eviniz mi sizin? Siz adalısınız. Otel pansiyonu yok. Güzel görünce 40 metrekarelik yerde almamış. İyi günler size. Kınalı adalı bir beyefendinin 40 metrekarelik evi. Ne kadar güzel. Bakın arka tarafta da şöyle bir bahçesi var. Sağ olsun. Güzel karşıladı. Evlerinin sokaklarını gezmekten 2 adım ötedeki sahile gidemedim ya. Şezlong fiyat alacağım, alamadım bir türlü. Gidemiyorum. Ayka Beach. Böyle bakın mor şezlonglarla ayırmışlar. Çakıllık bir alan. Böyle masanızı, sandalyenizi koyacağınız bir yer yok ama buradan da şimdi bir fiyat alırız. Burada bakın. Rahat etmeniz için deniz ayakkabısı koymuşlar böyle şey. Bunların da fiyatını sorarız şimdi. Kolay gelsin. Sağ olun. Plajınızla ilgili bilgi verir misiniz? Yer vereyim size de. Fiyatlar vesaire. Ayka Beach. Bekir abi, fiyatlar nasıl?
Hafta içi 300 lira. Hafta içi 300, Hafta sonu 500 lira. hafta sonu 500. Evet. Adana genelinde böyle. Ha böyle mi? Gelenlere aile, benim 2 yer var. Bir Ha, taraf öyle mi? komple aile yerim var. Burada mı? Burada. Ha. Şu taraf aile mi? Sol tarafı aile, sağ taraf karışık. Karışık, tamam. Yani damsız girebiliyor. Sağ tarafa girebiliyor, Ha. sol tarafa giremiyor. Giremiyor. Tamam. Aynen öyle. Çocuklardan ücret alıyor musunuz? Şu yaşa kadar ücretsiz gibi bir skalanız var mı? Çocukları ben çok sevdiğim için ücret almıyorum. Ay yaşa abi. Evcil hayvanıyla da gelir o zaman. Sen hayvanları da seversin. Yiyecek içecek kendileri isterse dışarıdan alabiliyor. Alabiliyor. Harika. Ben de buradan temin edebiliyorum. Çok güzel. Burada çayım var, Türk kahvem var. Ha, onları yapıyorsun. Nescafe'm var. Ne kadar çayın abi? Çay 30 lira. 30. Türk kahvesi 100 liradır. 100 lira. Ha, o da 100 liradır. Standart zaten. Bu sene herkes 100 lira yapmış onu. Aynen öyle. Google'dan Aykabiç olarak girerlerse yorumlara da bakabilirler. Deniz çok temiz. Bazen çay ikram ediyorum. Bazen He. aklıma bir anda geliyor kurabiye ikram ediyorum. Engelliler geliyor. Engellilerden ücret almıyorum. Almaz. Gazi ve şehit ailelerinden Aynen, almıyorsun. aynen. Harika. Öğrenciler geldiği zaman bana açık bir şekilde söylediğinde elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Bunu duymak istiyordum zaten Yani abi. bana Evet. açık olsun, dürüst gelsin. Elimden gelen her şeyi yardımı yapmaya çalışıyorum. İşte. Bekir abi çocukları da hayvanları da seven biri. Enerjisi de çok güzel. Hemen böyle bilgi verdi. Vallahi neşeli abi, ışıl ışılsız, sağlıklı da görünüyorsun. Burada hemen işte çay kahve yapılan bir yer var. 100'e yakın şezlong sayısı var. Orada bir sınırım var. Yan taraf kıyı kanununa istinaden aslında böyle bir esneklik sağlıyor. Çok güzel abi. Teşekkür ederim. Denizi göstereyim size. Evet. Manzaraya karşı burada denize girebilirsiniz ama ayakkabı muhakkak kullanın. Çünkü ayakkabısız burada rahatsız olursunuz. Soyunma odaları var. Ayakkabı fiyatlarını soracaktım Bekir abi. 200 lira onlar. 200 lira. Çifti 200 Onları lira. 30 lira kârla satıyoruz. Anladım. Ha, rahat etsin. 36'dan başlıyor sanırım. 4.45'e kadar. 45'e kadar gidiyor. İşte yine güzel bir enerji. Bekir abiyle tanıştığım için mutluyum. Burası da işletme hakkı olarak kendisine aitmiş ama halka açık olarak bırakmış. Gelip burada kendi sandalyenizle, masanızla denize girebiliyorsunuz. Bakın yine harika bir sokak. Abilerin buraya atmış tavlasını. Evet be. Hayda bakalım. Koy demiyor musun abi? Koy. Koy diyorum. Koy devirecek şimdi. Bakın abim nereye bulursa yatmış. Ye bakalım, afiyet olsun. Bazı plajlar var daha geniş bir alana sahip, daha böyle ince çakıllı bir iskelesi olan sahiller bunlar. Hemen oraya doğru da yaklaşalım, fiyat bilgisi alalım. Aslında buradan da gidebiliriz ama şimdi doğru olmaz. Plajın içinden girmeyelim, insanlar var çünkü. Burada da hiç motorlu taşıt bulamazsınız. Elektrikli araçlar var her yerde. Evet, burada birkaç tane plaj var. Mesela renklere göre ayırmışlar. Burada mor plaj var ileride. Zaten şu morlu yolu takip ettiğiniz zaman mor beach'e açılıyorsunuz. Şezlong, şemsiye, kabin, duş vardır yazıyor. Burası yalı plaj. Burada Sezar yalı var, beach. Yine şezlong, şemsiye, duş ve kabin diyor. Ne yapalım? Mor beach'ten başlayalım ya. Mor güzel görünüyor. Mora girelim. Hadi mora doğru gidelim bir. Evet, çok güzel yapmışlar bakın. Şöyle güzelce girelim. Kolay gelsin. Merhaba. Özgür ismim. Fahrettin, memnun oldum. Memnun oldum. Kanala da tanıtım yapıyorum da şöyle güzel gördüğüm plajlara girip plajlara da yer vermek istiyorum. Tamam. Fiyat bilgisi vesaire. Fahrettin Bey, ne kadar giriş ücretleriniz? Biz Adalı'ya çalışıyoruz. Dışarıya çalışmıyoruz. 40 Evet. sene, 50 senelik insanlar geliyor yani. Bütün adanın insanları geliyor. Artık siz de buralısınız. Evet, buralı olduğumuz için Evet, doğma tamam. büyüme. Onlardan pek fazla bir şey talep etmediğimiz için yiyorlar, içiyorlar. Onların şeyleri. Onları yani 200 lira falan. 200 lira şezlong, şemsiye dahil buna Her şey zaten. dahil. Bakın burada abi çalışıyor mesela. Patatesini, köftesini yapmış. Eline sağlık abim, güzel görünüyor. Burada hamburger fiyatları. Evet, burada içecekler. Zaten menü böyle kalabalık değil, güzel olur. Böylesi daha güzel zaten. Bu paraya hamburger falan dışarıda yiyemezsiniz. Hani biraz böyle çakıllı bir alan olduğu için buraları böyle yapay çimle falan kapatmışlar. Evet, alan bu. Çok da insanları çekmeyelim, rahatsız olmasınlar. Burayı biz beğendik. Şöyle bir köşede paramızı verelim, denize girelim. Örneğin bir çift geldi, karı koca ya da sevgili. Tabii. Yardımcı olursunuz Oluruz, yine, değil mi? olur. Yine aynı fiyat mı geçerli yoksa onların Ya fiyat şimdi skalası tabii biraz farklı burası mı? Biraz farklı oluyor. Çünkü bu insanlar buranın köylüsü yani. Bir şey diyemem. Ona bir Onlar da bir tık mesela ne oluyor? 300 oluyor, euro. Öyle Hafta bir şey. sonu biraz daha değişir bu. Tabii. Öğrencilere karşı böyle öğrenciler çok Öğrenciler soruyor. bizim başımızın Ay tacı. yaşa. Onların zaten öğrenci indirimi var bizde. Ha, süper. Bazen hani diyorlar ya
İşte biz geliyoruz da sandalye atamıyoruz gibi. Evet. Bizde öyle kesinlikle hiçbir şey yok. Evet. Farkındaysanız ablalar orada sandalyelerini koymuşlar. Ha, yani şey mi demek istiyorsun abi? Kıyı kanununa biz tabii. değer veriyoruz, Bir de bunu biz uyguluyoruz. Ada Ha, çocuğu olduğumuz için kesinlikle böyle şeye zaten ben de karşıyım. Yani. harikasın abi. Gelsin otursun. Yani. Yeter ki pisletmesin, temiz otursun, Aynen. kimseyi de rahatsız etmesin. Aynen. Fahrettin abi çok memnun oldum. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Sağ ol abi, görüşürüz. Kınalı Adaya öyle enerjik girdim ki karşıma enerjisi güzel insanlar çıkıyor. Şimdi şuradaki abi mesela bakıyor, yüzü gülmüyor. Acaba yan tarafa da girsem mi girmesem mi bilmiyorum. Bakın Kınalı Ada'nın pazarına denk geldik. Ama burada büyük bir futbol sahası var. Evet, burada bir Garden isimli mekan var. Hemen bakın burada fiyatlarını göstereyim, yine size reklam değildir. Bilginiz olsun, her salı pazar kuruluyor ama 3'e doğru bitiyor pazar, toplanıyorlar. Harika ya, deniz kenarına kurulan çok güzel bir pazar burası. Hemen karşıda Burgazada'yı görüyoruz. Bakın şu an bu konumdayım. Yuvarlağın olduğu yerdeyim. Adanın kenarından yürümeye devam ediyorum. Evet, hemen burada bir plaj daha görüyoruz. Pazarı bitirir bitirmez burada bir tane daha plaj var arkadaşlar. Böyle masaları falan da koymuşlar. Manzarası falan çok güzel. Yengeden izin geldi. Ne kadar giriş ücretlerin? Abi belli olmuyor. 200, 250, 300 öyle değişiyor. Hafta sonu değişiyor o zaman. 250 hafta içi, hafta sonu 300. Ya indirim de oluyor yani. Yani, tabii yani öğrenci gelir, indirim ister vesaire. Bazen gelmiyor, paranız yok, gene yardımcı oluyor. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın ki? Dışarıdan yiyeceğini içeceğini getirebiliyor herhalde. Harika. Ne güzel, bakın semaverde çayını da yapmışsın Aynen sen. öyle. Odun ateşi mi o? Evet. Ay yaşa abim valla. Ne kadar çayın? 25 veriyorsun. Onun dışında bir yiyecek hizmetin var mı? Su var, He. kola var. Böyle İçeceğimiz her şey vardır. Yiyecek. Yiyecek yok. Tamam, onu da dışarıdan kendi getirsin diyorsun. Neydi? İndirme gemi yanı mı? Çıkartma gemi. Çıkarma gemi, Çıkartma gemi iskelesi. yani. Çıkartma gemi İskelesi. iskelesi diye geçiyormuş burayı. 14 yıldır işletiyormuş abi buraya ama hiç isim koymamış. Aynen. Ama buranın manzarası çok güzel. Benim çok hoşuma gitti ve geniş bir alan. Yine çakıllı falan ama burada tabii buradaki Kınalıada'da her yer böyle. Peki dışarıdan dedi ki adam, ben sandalyemi aldım geldim şöyle kenarda oturup denize girmek istiyorum. Değil mi? Yapabiliyor bunu. Arkadaşlar duyun bakın, kıyı kanununa uyuyorlar, ne güzel. Oturmuşlar orada sohbet ediyorlar. O kadar tatlılar ki. Burada da böyle kırmızı şezlonglarla ayırmışlar kendi alanlarını. Böyle. Harika ya burası. Çok sevdim. Buradan bir fotoğraf alırız kapak fotoğrafı için. Pırıl pırıl şu denize girebilirsiniz. Çok güzel ya, su. Güzel görünüyor. Yani böyle alanlar da yapmışlar. Mesela pufun üstünde oturabilirsiniz. Güneşlenebilirsiniz. Bakın şöyle amblemleri de var. Demir, iskele. Böyle masası falan da var. Burada yemeğinizi hani dışarıdan getirebildiğiniz için hemen bu yandaki alan, yine şu ortadaki boşluk halka açık olan kısım. Hemen o, çünkü yan tarafta da bir tane işletme var ama oraya girmeyeceğim ben. Bakın ne kadar güzel. Denize doğru yürümek istiyorum. Rüzgarı da güzel esiyor. Sıcak, güzel bir rüzgarı var. Abla bana odun ateşinde şöyle güzel bir çay ikram etmek istedi. Şeker hiç ziyan etme. Kullanmıyorum ablam. Öyle mi? Ha. Ay be, işte bakın arkadaşlar, çayın güzelliğine bakın. Oh 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 oh. Eline sağlık ablam. Afiyet Çok olsun teşekkür abi. ederim. Afiyet olsun. Yürümeye devam ediyorum. Solda da var mavi şezlonglu yerler ama orayı dolaşmayacağım. Hemen böyle sollu sağlı şeyler var. Kafeler var. Küçük bir alan. İleride yine aynı şekilde. Güzel bir sokak, güzel böyle bir kıyı şeridi burası. Ben kışın da yürüdüm Kınalıada'nın bu yollarını. İnanın hani burada sollu sağlı mekanların hepsi kapalı, sessiz. Yani hiçbir şey yok. Eylül aylarında özellikle İstanbul'da gezecek yer arıyorsanız Kınalıada'yı tercih edin. Çok samimi söylüyorum. Etrafında şöyle bir dolaşın, birkaç kilometre yürürsünüz, günlük rutininizi oluşturursunuz. Temiz hava alırsınız, bir yerde oturur çay içersiniz. Harika bir ada burası. Burası Sercan'ın yeri. Yürüdüğüm yol üzerinde Burgazada manzaralı, olabildiğince açık, gürültü yok, yüksek bir müzik sesi yok. Gayet birbirinizi duyup sohbet edebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, denize girebileceğiniz bir alan, bir yer Sercan'ın yeri. Kendin pişir, kendin ye bile. İsminiz neydi bu arada? İdris. İdris Bey. Peki dışarıdan
plajı kullanmak isteyenler için bir fiyat politikanız var mı? Mesela çok güzel bir plajınız var orada. Şezlong da koymuşsunuz. Evet, şenzotlar 200 200 lira. TL. Hafta sonunda aynı mı fiyat? Aynı. Damlı damsız gibi bir ayrımınız var mı? Yok. Yok. Dışarıdan yiyeceğini getirebiliyor, Tabii, pişirebiliyor tabii. burada. Evet, İçeride mi? Burada da var. Kendi yani olmadığı zaman burada da etimiz var, her şeyimiz var. Ha, kendi var. Evet. İçeride ocak mı var? Yani kendi girip pişiriyor mu içeri? Burada mangal var hemen yol kenarında. Örneğin ben 1 kilo etle geldim. Ne kadar pişiriyorsunuz bu eti? Ya kişi başı 400 TL. Evet. Mangal içinde her şey. Yani Ha, her ekmek, şey su, içinde. onlar içinde. Ha, öyle mi? Ekmeği, suyu da veriyorsunuz. Salatasını falan kendi yapacak ama. Yok. O ekstra. Ekstra yani, giriyor. evet. Tamam, güzel. Burada da işte Heh. müşteriler istiyor. Evet. Pişirene kendimiz veriyor. Harika. Elinize sağlık. Hemen az önce ileride o kırmızı şezlonglu yeri 50 metre geçince detayları duydunuz. Hemen bu alt tarafa şezlong bölümü yapmışlar. Buradan böyle denize inebiliyorsunuz. Yine burada ayakkabı kullanın. Mesela şu masa çok güzelmiş burada kendi başına. Denize doğru rahat gitmeniz için de böyle bir platform yapmışlar. Vallahi çok güzelmiş ya. Çok tatlı yapmışlar burayı. Burası kışın da açık mı? Yok, sezon kapandığı zaman Ne? kapatıyoruz. Sezon Kaldırıyoruz. ne zaman kapanıyor Yani, sezon? Ekim'in sonuna kadar. Belli bir saat var mı kapanış? Şu 12. saat 12. İyi bir Sabah saat. 9-10 gibi başlıyor. Alkollü bir mekan. Değil mi? Yani alkol Yani tüketebiliyor. etinizi, rakınızı getiriyorsunuz. Biz servis ücreti alıyoruz. Servis açıyoruz. Evet. Artı mezelerimiz var. Patates kızartması, salata, cacık, sigara böreği. Evet. Ondan sonra 4-5 çeşit de mevsimine göre şeylerimiz oluyor. Evet. Çok güzel. Mezelerimiz oluyor. Evet. Büyük mezelerim 350 lira, küçük mezelerim 250 lira ama hepsi 4 kişiliktir. Büyüktür porsiyonlarımız. Hı, anladım. İdris Ustam çok memnun oldum. Ben de memnun Sevgiler, saygılar. Kolay gelsin. Evlerin güzelliğini görüyor musunuz? Deniz kenarında, bir yükseklikte, harika kapıları, girişleri olan, terasları olan, çıkmaları olan evler. Şöyle sağlı sollu. Yani gerçekten kendinizi Türkiye'nin harika turistik yerlerinde gibi hissediyorsunuz. Türkiye çok güzel bir yer arkadaşlar. Türkiye müthiş bir yer. Bazen videoya yeni başlarken çok böyle ne söyleyeceğim, ne konuşacağımı bilmiyorum. Böyle bir sessizleşiyorum ama bir süre sonra enerjisi güzel insanlarla karşılaştıkça, güzel manzaralar gördükçe çenem de açılıyor. Çok farklı manzaralarla karşılaşacağız. Farklı bilgiler aktaracağım size birazdan. Buraya böyle bir deniz kenarına çardak yapmışlar. Evet, bunların hepsi müstakil ev. Şuraya çıkabileceğim bir teras zannettim ama kapatmışlar. Sarnıç sanırım, su deposu. Evet, gölgeye kaçmış tavuklar. Bunun arkasında hemen müzik sesi var. Bir plaj daha var sanırım orada. Vallahi manzaranın tüm tadını böyle güzel yaptıkları çardaklarla çıkarmaya çalışıyorlar burada. Güzel de düşünmüşler. Platform aile plajı arkadaşlar. Şöyle. Tamam, özür dilerim ya. Mekana gireceğiz. Burası farklı bir yer. Biraz daha böyle izole. Güzel. Soyunma odalarına, tuvaletlere falan açılan bir bölüm var. Hemen burası zaten şöyle kayalık. Bu eski Alman iskelesiymiş. O taş falan çıkarıyormuş önceden ama artık kullanılmıyor. Kullanılmadığı için yıkılmış. Şöyle bir iskele var. Buradan rahat bir şekilde denize girebileceğiniz bir merdiven yapmış Hasan Bey. Buraya da bayrağımızı koymuş. Denize atlayabilirsiniz. Şöyle dışarıdan görüntüsünü alayım sizin için. Ne kadar güzel, bakın. Harika. Çok güzel bir atmosferi var. Ben tabii burayla ilgili şimdi detaylı bilgileri birazdan vereceğim. Müzik olduğu için özel olarak kendim vermek istiyorum. Hasan Bey'den aldım bilgileri. Konaklamak isterseniz de burada maksimum 4 çadıra kadar yer açabiliyorlarmış. Konaklama ücreti nedir? 1000 lira.
Kişi başı 1000 lira. Çadır fiyatı değil, kişi başı fiyat alıyorsunuz değil mi? Tamam, kişi başı 1000 lira arkadaşlar. Aile tabii. Tamam. Güzellik, görüşürüz. Kişi başı 400 lira. Hafta sonu fiyatı aynı. 12 yaşa kadar ücretsiz, iyi bir yaş skalası bu. 4 çadıra kadar yerleri oluyor ama aile gelirseniz şayet öyle 2 erkek, 3 erkek şeklinde kabul etmiyor. Çay ikramları yapıyorum dedi. Hani ağır alkolünü getirebilir dedi. Poşetlerce birayı kabul etmiyorum dedi ama viskisini getirebilir dedi. İşte cinini getirebilir, rakısını getirebilir dedi. Ufak tefek böyle kuru yemişli vesaireyi de onları getirebilir dedi. Onun dışında yemek hizmetim olduğu için çok daha böyle masayı donatacak şekilde yemekleri kabul etmiyorum dedi. Kendince haklıdır. Güzel bir kamp alanı bu arada. Yani dışarıdan da göstermek istiyorum. Hemen bakın, uzaklaştım biraz. Bakın. 15 senedir varmış. Yoldan uzak, biraz aşağıda kalıyor. Keyifli bir vakit geçirebilirsiniz orada. Ben beğendim. Bu da bahsettiğim Alman iskelesi. Kullanılmayan artık. Gemiler yanaşırmış önceden buraya. Şöyle çiftleri de çok rahatsız etmeden. Kayalık alanlarda denize girmeyi sevenler. Kınalıada tam size göre. Burada denize girebileceğiniz birçok kayalık alan bulabilirsiniz. Çok uzaktan iskeleden atlamak tehlikeli ve yasaktır diye bir bağırma sesi geliyor peş peşe. Belli aralıklarla. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Merak ettim. Oo, 2 tane plaj var burada. Hemen şöyle sağdaki ve soldaki. Kınalıada'da bu kadar çok plaj olduğunu bilmiyordum ve gerçekten plajları çok güzel. Yine elektrikli dolmuşlarla adanın çevresinde dolaşabilirsiniz. Bakın çarşı büyük tur yazıyor burada. Fiyatlar yine aynı. 92 lira. Noya Beach'miş burası. Yuka Beach Bar varmış aynı zamanda. Hemen şöyle bir müsaade isteyelim. Evet, menü fiyatları da böyle. Durdurup bakabilirsiniz. Havuzlu bir bölge. Burası havuzlu bir evet, bölge. Kınalıada'da ben böyle bir yeri görünce şaşırdım işin açıkçası. Gelen müşterimizin aynı şekilde dışarıda demirleyen tekne sahiplerinin en sevdiği koylardan biri. Adanın ön tarafı ne kadar dalgalı olursa olsun, yağmurlu olursa olsun burada hiçbir şey olmuyor. Harika. Öyle bir sakinliği var. Harika. Alanımız 2 alandan oluşuyor. Bir havuz alanımız var, bir plaj alanımız var. Yaklaşık 809 kişiye kadar hizmet edebiliyoruz. 800-900 Evet. kişi. Hafta içi olmasına rağmen yine hatırı sayılır bir kalabalık var burada. Var. Evet. Sezon sonuna doğru geliyoruz ama Evet. bu zamanlar denizin bu soğukluğunu, bu sakinliği seven misafirlerimiz var. Tabii onun da etkisi oluyor. Şu şemsiye yapısı bile, dekor, peyzaj müthiş. Yani farklı ahşap platformlarla yüksek alanları da değerlendirmişsiniz. Kesinlikle. Biraz daha hani kıyıdan uzak, sakin bir şekilde güneşlenmek dinlemelik isteyen orada. için. İleride localar görüyorum sanırım. Evet. Bir altta tiny house tarzında private localarımız var. Bir de Harika. özel taraf, özel günler için hazırlanan kiraladığımız en sağda gördüğünüz bir locamız var. Evet. King Loca olarak geçiyor, Kral Loca olarak geçiyor. Evet, şurası sınırınız zaten. Evet. Orada dışarıdan deniz anasının pisliğin gelmemesi için yaptığımız bir izolasyon. Ha. Misafirlerimizi deniz yolundan iskele tarafından getiriyoruz adanın ön tarafından. Yani ücretsiz bir shuttle hizmeti. Shuttle hizmetimiz var, evet. Çok güzel. Giriş ücretine dahil olmak üzere. O fiyatları sakıncası yoksa bahsetmek ister misiniz? Bahsedeyim tabii ki de. Hafta içi 750 TL, hafta sonu resmi tatiller ve bayramlarda bir genel alan kullanım ücretimiz var. 1000 lira Evet. dediniz. Tamam. Şezlong, şemsiye, havuz, duş ve Evet. genel alan kullanım ücreti olarak geçiyor bu ücret. Tamam. Çocuk skalanız varmış şu yaşa kadar. 7 şöyle. yaş ve üzeri ücrete tabi, Tamam. 7 yaş ve altı, 7 yaşın altı ücretsiz. Öğrencilerle ilgili bir indirim gibi bir şeyiniz oluyor mu? Şöyle- Öğrenci takipçilerim çok soruyor da bunu sor lütfen. Hani indirim yap. Genel olarak gruplar dahilinde eğer bir çalışma yaparsak, organizasyon olsun, event olsun, fiyatta indirime gidiyoruz. Minimum kaç kişilik bir grup bu? 30-40. Havuz kullanımı fiyata dahil. Her şey fiyata dahil. Evet. Anladım. Şöyle çok güzel bir yine ahşap koridordan yeşillikler arasından locaların yanlarda şöyle localar da var. Şöyle biraz göstereyim size. Evet bakın. Bu arada locaların ekstra bir fiyatı var benim bildiğim Evet, kadarıyla. localarımız 10 kişilik. Tamam. Misafirlerimiz geldi. Onları ağırladık. Hafta içi 17.000 TL, hafta sonu 20.000 TL bir harcama limiti var. Tamam. Direkt
Ne yersiniz ne içersiniz 17.000 TL yapmanız gerekiyor. 10 kişi toplam Evet. fiyatı mı bu? Evet, kişi başı Tamam. 1700 TL falan gelir. En Düşünüyorum. sol tarafta bizim gece kulübü kısmımız var. Oraya götürebilirsiniz. Gece kulübü kısmı var. Evet. Her gün olmasa da Yok. belli günler mi? Hafta sonları happy hour yaptığımız kısım. Evet. Siz Maalesef. müdürü müsünüz buranın Evet. orada? Harika. Kaç senedir var burası? Burası 2021 tadilatlı 2021 açılış. Yaklaşık 5 senedir buradayız. 5 senedir var. Evet. Evet. Harika. Bakın arkadaşlar şöyle shuttle'ın geldiği iskele. Oldukça geniş bir alan. Hafta sonu burası full doluyordur muhtemelen. Tuvaletler ve duş alanları var. Soyunma kabinleri. Burada partinin yapıldığı Partinin bölüm yapıldığı sanırım. alan. Burada DJ DJ kabinimiz. Yani DJ kabinimiz. Harika. Misafirlerimizi aradığınız zaman buradaki sunset için geliyorlar. Gün batımı denk geliyor. Buradaki gün batımını görseniz Of. hayran kalırsınız. Oo. Gerçekten hayran kalırsınız. Güneş bu Zeytinburnu tarafına batıyor ve kırmızı batıyor. Kennedy Caddesi falan karşı. Caddesine doğru batıyor. Evet orada da zaten dalga kıranların üzerinde falan oturuyor insanlar. Çok güzelmiş burası ya. Bu özel eventler oluyor, partiler değil mi? Evet. Ya bunu Bizim aslında kendi bukladığımız etkinlikler oluyor. Ha. Onun dışında biraz daha kurumsal eventler olduğu zaman onlara da teklifler veriyoruz. Onları da ağırlıyoruz tabii ki de burada. Bunların takibini nereden yapabiliriz mesela? Siz Instagram sayfanız. Instagram sayfamız var. Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram biyomuzda telefon numaramız var. Şöyle denizin güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Pırıl pırıl, pırıl pırıl bakar mısınız? Burada restoran bölümünüz var sağ tarafta. Menünüz de zengindi baktım. Şarj istasyonunuz bile var. Evet. Ücretsiz mi kullanıyor Yok, bunu? ücretli Değil. application indiriyorsunuz. Ha, aplikasyondan. Kart bilginizi yükledikten sonra Tamam. kiralamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten hemen hemen her yeri çekmiş bulunduk şu an. Havuzu burası. Havuzu tercih etmek isteyenler de burada. Burada yine şöyle ağaçların üstünden Noya Biçim müdürü Baran kardeşim bir cümle kullandı. Biz biraz oturduk sohbet ettik kamera şarjı olana kadar. Kınalı Adanın insanı biraz daha naiftir, hoş karşılar dedi. Gerçekten de öyle. Nereye girdiysem çok güzel karşılandım. Böyle saygıyla karşılıyorlar, elini sıkıyorlar. Böyle güzel güzel hemen bilgiyi veriyor. Noya Biç'ten çıkıp biraz yürüdükten sonra bir halk plajı varmış arkadaşlar. Ülker Halk Plajı herhalde. Yine tabii kendi kafanıza göre gelip burada sahilde kullanabilirsiniz. Burası. Halk plajı burası mı? Burası Ülker. Ülker plajı burası. Burası özel bir plaj. Ne kadar şezlong ücretleriniz? Şezlong, 5 şezlong, bir şemsiye, kişi başı 250 TL. Bir şemsiye, bir şezlong, kişi başı 250 TL. Hafta sonunda aynı mı fiyat? Evet efendim. Aynen. Hafta sonunda Heh. 2 şezlong, bir şemsiye 250. Hafta sonu 2 şezlong, bir şemsiye 250. Evet efendim. Damsız girebiliyor mu gelen? Evet. Girebiliyor. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor mu? Evet, evet. Onu da yapabiliyor. Harika, tamam, güzel. Öğrencilere indirim oluyor mu? Oluyor değil mi? Böyle esnek davranıyorlar. Şu kadar bir alan arkadaşlar. Bakın burada kendi restoranınız da var herhalde. Evet, çay kahve içebiliyorsunuz. Kahraman arkadaşım güzel bilgiler verdi. Şöyle, burası hemen sınırlamışlar zaten şu kısmı. Burası da halk plajı arkadaşlar. Kınalıada'ya ait. Böyle kalabalık görüyorsunuz halk plajı. Çok böyle hani insanları da çekip rahatsız etmek istemiyorum. Halk plajını şöyle göstermek istiyorum. Buraya böyle bir platform yapmışlar. Ahşap bir iskele. İleride Noya Beach var, hemen görüyorsunuz. Oldukça ferah. Yine taşlık bir zemin. Ayakkabı kullanmanızda fayda var. Adalara bakan bir yer. Evet, bu kadar. Buradan çıkıyorum ben yavaş yavaş. Halk plajının restoran kısmı var, kafe kısmı var. Bu şekilde kalabalık bir plaj. Hafta içi olmasına rağmen hava güzel ve kalabalık da oldukça makul. Adanın kenarında yürümeye devam ediyorum. Evet, şu an adanın tam olarak burasındayım. Evet, şuradan başladım. Şu kenardan bakın. Yarısını yürümüşüm. Şu yarım daireyi. Yine buradan güzel bir manzara buldum. Vay, suyun güzelliğine bakın. Hemen sağ tarafta da bakın bir tane plaj var ama bomboş. Biraz daha altta kalmış, yolun alt kısmında. Aslında güzel bir yerde. Kayalık falan böyle. Yine iskele yapmışlar. İnsanlar rahat kullansın diye. Daha böyle bir sakin. Şurada soyunma kabinleri, tuvalet ve duş var. Evet. Harika bir manzara. Gerçekten adanın arkasında kaldığı için buralar çok dalgaya maruz kalmıyor. Evet, ileride Noya Beach'ten gelen müzik sesleri. Bakın tekneler yaklaşmış. Su tertemiz. Yürümeye devam ediyorum. Evet, biraz daha deniz seviyesine yaklaştım. Çok bir yokuş çıkmadım zaten. İsmi neymiş buranın? Az önce yukarıdan baktığımız yer. Dumankaya Plaj ve Restoranmış.
Burası en eski plajlardan biri olabilir. Dumankaya ismini duymuştum çünkü. Restoranı da var aynı zamanda. Evet, girmeyeceğim oraya. Yukarıdan baktık, detaylarını verdim. Her şey görünüyordu zaten. Seviyorum Kınalı Adayı. Burada karşımıza ne çıkıyor? Türkiye, okuyamadım ya. Türkiye Pencak Silat Federasyonu Kung Fu Öğretimi Genel Merkezi. Budo Sporları Spor Kulübü Milli Takım Kamp Merkezi. Vay! Milli sporcuların dinlenme ve kamp merkezi varmış Kınalıada'da. Çok güzel bir kamp alanı yapmışlar. Şöyle dışarıdan göstereyim size. İçeri girmeyeceğim. Bungalov evler yapmışlar dinlenmek için. Durak var. Buradan ulaşım oldukça rahat ve kolay. Yürüyüşünüze devam ediyorsunuz. Terlediniz, yoruldunuz, denize girmek istiyorsunuz. Hemen şöyle güzel, minik bir sahil. Bakın kimse de yok. Kıyı. Çok büyük kayalıklar ve taşlar da yok. Zaten şurada girenler var. Bakın bavuluyla gelmiş. Harika bir yermiş. Burayı nasıl işletme yapmamışlar ya? Güzel bir kıyı. Böyle alanlarla karşılaşabiliyorsunuz ileride. Böyle manzaraya doğru denizinize girebilirsiniz. Bir çift gidiyor mesela oraya. Çocuklu bir aile. Ücretli yerleri kullanmak istemiyorlar. Kendi yemeğini, suyunu almıştır yanlarına. Orada ne güzel denize girecekler. Hemen hemen birçok yerde belli aralıklarla bunları görebiliyorsunuz. Hayvanlar için su koyuyorlar. Kasım'la Ocak ayı arasında gelirseniz Kınalıada'ya, bu yürüyüş yolunun kenarlarında bol bol dağ çilekleri toplayıp yiyebilirsiniz. Ben çok hatırlarım toplayıp yediğimi. Lezzetli de oluyor. İncir ağacı devrilmiş incirleri topluyorlar ailecek. Videoyu hala izliyorsanız, beğendiyseniz takip etmeyi, beğeni yapmayı ve hype özelliğini kullanmayı unutmayın lütfen. Şu takipçi sayısını 10.000 yapalım, az kaldı. Teşekkürler. Böyle deniz manzaralı bir çocuk parkı. Buraya bu bankı koyanın aklını seveyim. Güzel düşünmüşsün. Evet, yol ikiye ayrıldı. Neredeyiz şu an? Şöyle göstereyim hemen. Adanın bu tarafındayız. Evet, soldan gidelim. Sahil kısmından devam edelim biz. Denizi mi izliyorsun? Vay be. Tabii ya. Ne kadar güzel bir yermiş. Denize karşı oldukça yüksek bir manzaradan aşağıda bir tane küçük plaj var. Kahvenizi, çayınızı, içeceğinizi yudumluyorsunuz. Reklam değildir. Sarmaşık balkon. Bakacağım ben de. Çok şirin. Kınalıada'yı seviyorum. Plaja inen yol burasıymış. Sadece plaja gider. Bisikletle inmek yasakmış. Kabin, duş, WC varmış. Hemen ileride solda var bir tane plaj. Deniz seviyesine yaklaştım arkadaşlar. Bakın aşağıda güzel geniş bir plaj var. Oraya da inmek istiyorum. Her şey dahil deniz, havuz, şezlong, şemsiye, kabin, duş, WC 500 lira. Burada da bir havuz varmış. İster deniz ister havuz diyor. Girelim bakalım. Giriş ücretlerimiz 500 lira. Evet. Hafta sonunda aynı mı? Dahil. Dahil. Yaş skalanız var mı? Şu yaşa kadar ücretsiz gibi. 10 yaşa kadar ücreti olmuyor. Öğrenci indirim var mı? Genelde soruyor öğrenci takipçilerim de. Öğrenci indirimi yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Ne kadar? Hafta içi yardımcı olmaya Ha. çalışıyorum. Merkeze yakın bir plaj olması sebebiyle artı bir özelliği var sanırım buranın. Evet, bir de elektrikli araçla servis de yapıyoruz ücretsiz bir Öyle mi? Güzel. Şöyle fiyatları da görün arkadaşlar. Şöyle yaklaştırdım. Görevli arkadaş yardımcı oldu. Oldukça geniş bir alan burası. Havuzu şöyle bir havuzmuş buradaki. Portatif bir havuz yapmışlar. Hatta bu havuzda şöyle su voleybolu da oynayabilirsiniz. Şöyle bu tarafta evet can kurtaranın bulunduğu bölüm var. Direkt derinleşmiyor görüyorsunuz. Adanın bu tarafında kaldığı için biraz dalgalı olabilir ama çok önemli değil bence bu.
Burada tabii yazları muhtemelen açık büfeli bir alan var. Bar yapıyorlar burayı. Hemen burada da güneşlenmek isterseniz, burada şemsiye yok ama şöyle tadını çıkarabilirsiniz denizin. Oldukça güzel, geniş bir sahil. Hani kumluk değil ama büyük büyük taşlarda, çakıllar da yok. Tanıl Bey'le karşılaştılar. Takipçiymiş. Şimdi videoları izlediğini söylediler. Beni de görünce kumluk plajında hemen bir tanışmak istedim kendileriyle. Sağ olsun Özgür Bey sayesinde adaları keşfettik. Kınalı Adayı çekmemiştim. Normalde sizin direkt bu adaya nokta atışı Evet. güzel oldu. Yani diğerlerinin hepsini izledik, dedik ki yani bir Kınalı Adayı görmedik. Onu da şey yapalım. Hani biz kendimiz tecrübe edelim derken zaten Özgür Bey'le karşılaştık. Peki Kınalı Adada ilk uğradığınız plaj burası mı? Evet, ilk burası. Yürüyerek geldiniz. Evet, yok servisi vardı. Bisiklet. Evet, elektrikli servisleri vardı. Onlarla beraber geldik. Çok da böyle saatte geç olmadan Daha farklı işleri kesmişsinizdir. Biz de ona göre tercih yaparız diye düşünmüştük. Şöyle bir adanın etrafında tur atabilirsiniz. Burası kadar güzel plajlar var. Çok memnun oldum ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ya o kadar mutlu oldum ki. Siz Kınalı Adayı çekmediniz. Bekliyorduk. Biz kafamıza göre geldik siz çekmeden. Şöyle bir plaj bulduk, oturduk dediler. Evet, burada da böyle kabinler, duş alanları. Bakın. Burada şampuan kullanmak yasak. Tuvaletler de buradaymış. Buranın sahibi Fatih Bey ile tanıştım. Yukarıda lütfen gez dedi. Sakin bir alan varmış. Oo. Yine şortunu, mayosunu unutanlar, kaybedenler için burada böyle alışveriş yapabileceğiniz bir yerde var. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kınalı Adanın bahsettiğim dik yokuşlarında bazı yerlerde merdivenler var. Ama adanın etrafında dolaşırsanız dik yokuşlardan inip çıkmıyorsunuz. Oldukça rahat yürüyebiliyorsunuz. Kıyı şeritlerindeki evler bu şekilde arkadaşlar. Eylül ayında gezmenizi tavsiye ederim Kınalı Adayı. Şiddetle tavsiye ederim. Kınalı Adada sıkılmanız, kötü vakit geçirmeniz mümkün değil. Yine oldukça dik bir yokuş. Evet, şu an buradayız. İskeleye de yaklaştık yavaş yavaş. Hemen şurası zaten. Sahile en yakın yola girmek istiyorum. Tekrar sahilden iskeleye doğru yürüyelim. 2011 yılında Panço Kınalı Adaya gelmiş. Nasıl geldiğini kendi de bilmiyor ama bu adayı çok sevmiş. 10 Haziran 2024'te ne yazık ki aramızdan ayrılmış ve burada heykelini yaptırmışlar bu tatlı köpüşün. Bakın. Ne güzel, burada mutlu mesut yaşamış. Bugün Kınalı Adaya gelirken hiç bu kadar eğleneceğimi tahmin etmemiştim. Benim için de sürpriz olan çok özel yerlerle karşılaştım. Umarım faydasını görürsünüz. Takip etmeyi, hype yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.